Herkese merhaba. Kumaşlarda en boy tespitini nasıl yaparız? Neye dikkat ederiz? En boy ve verev. Boy genelde kumaşımızın kenarındaki şu kenar dokumasından anlaşılır. Hepinizin bildiği üzere kenarımız bizim düz boy ipliğimizdir ve kalıplarımızı düz boy ipliğine göre kenarına göre yerleştirmemiz gerekir. Hatta benim gene değişmez bir kuralım var. Herkes de bunu bilir, benim atölyemdekiler ve takipçilerim. Kumaşımızı yerleştirirken ilk önce kalıpları kumaşa yerleştirmeden önce kenar kenara getirilir. Kenar kenara iğnelenir ve masanın kenarına getirilir. Kenar kenara masanın kenarına, kenar kenara masanın kenarına değişmeyen bir kuraldır. Burası bizim dokuma olan yer, kumaş kenarımızın olduğu yer, kumaşın boyuyken burası enidir. Diyelim ki kumaşımızın kenarı yok. Elimizde parça bir kumaş var. Böyle bir kumaş geçti. Kumaşımızın enini, boyunu ve verevini tespit etmek istiyoruz. Ne yapacağız? Esneme ve dinleme testi yapacağız. Ne demektir esneme ve dinleme testi? Kumaşımızın boyu, yani düz boy ipine olan yer daha az esnerken daha tok bir ses çıkarır çekildiğinde. Örneğin bakın, esnetiyorum. Esnemeyi görüyorsunuz. Sesi dinleyin. Duydunuz mu? Hızlı iki kenara çekildiği zaman tok bir ses çıkarırken ve az esnerken kumaşımızın eni iki kenara çekildiğinde dinleyin. Böyle bir ses çıkarır ve daha az esner. Tekrar ediyorum. Kumaşımın boyu, kumaşımın eni. Aradaki farkı gördünüz ve duydunuz ve hissettiniz. Kumaşımızın enini ve boyunu tespit ediyoruz. Eğer kumaş kenarımız yok ise. Gelelim verevine. Bazı modelleri verevinden kesmek gerekir. Bazı işlemlerde verev biye kesmemiz gerekir. Verevini ise şu şekilde buluyoruz. Kumaşımızın boyu, kumaşımızın eni. Kumaşımızın eni ve boyunun tam ortasından gelen üçgeni sabitleyen ve en esnek olan yeri bizim kumaşımızın verevidir hanımlar. Yani şu demek oluyor, ben bunu verevinden katlamak istediğimde şu şekilde katlayacağım ve verevine yerleştirmek istediğimde şuraya yerleştireceğim. Yani ben bunu rastgele herhangi bir yerinden katlayıp ben bunu verevinden kestim diyemem, diyemeyiz, dememelisiniz. Kumaşımızın kenarı kenarına, masanın kenarına dedikten sonra kumaşları düz boy ipliğine göre yerleştiriyoruz. Eğer verevinden yerleştireceksek de şu şekilde göstermek istiyorum size, çok fazla uzatmadan. Kumaşımızın boyu, kumaşımızın eni, kumaşımızın en esneyen yeri ise şayet şöyle koyuyorum. Cetvelimi koyup buraya kumaşımın eninden bir çizgi alarak düz boy iplik işaretimi veya kumaş katı işaretimi bu verevinden katlamam gerekiyor anlamına getirip iğneleyip katlayıp düz boy ipliğini buraya, yani kumaşımın kalıbını şuraya yerleştiriyorum. Anlamadığınız bir yer olursa veya karışık gelen yorumlar kısmına bekliyorum. Herkese iyi günler. Hoşça kalın.